Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim dışında kendisinden duyulan herhangi bir şey yazılmasına izin vermedi. Kur'an-ı Kerim'i de bizatihi kendisi yazdırdı. Kendi kontrolünde. Yani hadis kitaplarının yazılmasına izin vermedi. Hazreti Ebu Bekir zamanında yazılan, sağa sola yazılan işte kağıtlara, derilere, yapraklara yazılan Kur'anlar toplandı. Üçüncü halife Osman zamanında bir kitap haline getirildi ve çoğaltılıp dağıtıldı. Evet. Nereden baksanız 100 yıl boyunca Peygamberimizin vefatından sonra 100 yıl boyunca Müslümanların elinde bu Kur'an-ı Kerim'den başka herhangi bir kitap yoktu. Herhangi bir hadis kitabına falan bakmıyorlardı. Bütün bir sahabe nesli Kur'an'dan başka bir kitaba bakmadı. Bütün bir sahabe neslinin elinde Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Hicri 110 yılında vefat eden İmam Malik El-Muvatta adlı bir isim hadis derlemesi yaptı. Ondan evvel de Zühri diye başka birisi var. Onun da bir mecmuası vardı. Bunlar Kur'an dışında peygambere ait olduğu iddia edilen ve 100 yıl boyunca dilden dile dolaşan sözlü anlatımların kitap haline getirilmiş şekliydi. Hadisler böyle başladı. İlk 100 yıl sonra yani. Aradan 200 yıl geçtikten sonra, 230 yıl geçtikten sonra da işte hadis kitaplarının en meşhuru olan Sahih Buhari yazıldı. Peygamberden 230 yıl sonra 230 yıl boyunca Müslümanların, peygambere inananların elinde Sahih Buhari adlı bir kitap yoktu. Şimdi bu 230 yıl boyunca bu insanlar ne yaptı? İlk 100 yıl boyunca ne yaptı? Ellerinde herhangi bir hadis kitabı olmadığı halde. Ama kitap yoktu ama sözlü olarak birbirine aktarıyordu. Peygamber şöyle demiş, böyle demiş, ben ondan gördüm, ben bundan duydum diyerek birbirlerine aktarıyorlardı. Bu aktarılan şeyler daha sonra hadis haline geldi. Dolayısıyla hadis kitaplarının dini bir değeri yoktur. Hadis kitaplarının dini bir değeri yoktur. Yani hadis kitapları olmasa da olur. Tıpkı ilk 100 yılda olduğu gibi. Eğer derseniz ki hadis kitapları olmazsa bu din olmaz. Hadis kitapları olmazsa bu din yıkılır derseniz ilk 100 yıl niye yıkılmadı o zaman? Buna cevap vermeniz lazım. Kitap olarak yoktu ama dilden dile dolaşıyordu. Şimdi öyle olsun. Kitap olarak olmasa bile dilden dile bir takım şeyler dolaşması demek onlara dini bir değer atfedilmediğini, bir kitap haline getirilme gereği ve ihtiyacı duyulmadığını gösterir. Dini değer olan yegane kitap Kur'an olduğu için Peygamber Kur'an'ı yazdırmıştır. Ondan sonrakiler de çoğaltmıştır, dağıtmıştır. Bundan başkasının bir kağıda geçmesine, yaprağa yazılmasına, deriye yazılmasına Peygamber izin vermemiş kardeşim. Eğer çok önemli olsaydı ben ne söylüyorsam her şeyi yazın derdi. Ben ne söylüyorsam her şeyi yazın derdi. Bunu demediğine göre, sadece kitabı yazdırdığına göre aslında Müslümanlara din için Allah'ın kitabı Kur'an yeter. Şimdi öyle hadis uyduruyorlar ki bir zaman gelecek Müslümanlara Allah'ın kitabı yeter diyenler çıkacak. Koltuklarına yaslanarak biz Allah'ın kitabından başkasına uymayız diyenler olacak. Televizyon ekranlarında programlara çıkarak Kur'an'ın dini değeri vardır, hadislerin dini değeri yoktur diyenler çıkacak. Bak, uydurma hadis sana. Bu anlama göre yani. Ya bunlar ya besbelli anlamıyor musunuz? Yani birazcık aklınızı kullanarak düşünün.
Bunlar sonraki yıllarda hizipleri birbirini karalaması için karşı hizbi yok etmek için peygamber adına bir hadis uydurup mesela bugün için söyleyecek olursak bu şuna benziyor. Bir gün gelecek işte Nurcular diye bir grup çıkacak. Onları nerede görürseniz mahkum edin. Onlar dinden çıkmıştır, şudur budur. Bir gün gelecek milli görüşçüler diye birileri olacak. Süleymancılar diye. Yani gruplar birbirinin aleyhine hadis uydurmuş tarihte. Hadisçiler, fıkıhçılar, hariciler, aklı esas alanlar, bunların hepsi hizip uydurması hadislerdir ve aslı astarı yoktur. İç savaş olmuş. Ali yanlısı, Muaviye yanlısı, kavgalar olmuş. İnsanlar öldürülmüş ve gruplar birbirinin aleyhine, Sünniler, Şiilerin aleyhine, Şiiler, Sünnilerin aleyhine 200 bin tane en azı Diyanet'in Mevzu Hadis kitabına göre nereden baksan 200 bin tane hadis uydurulduğu şu ana kadar söyleniyor ve en azı bu. Bu ta 1,5 milyona kadar bile çıktığı oluyor.